Herkese merhabalar. Ee, Yani tabii ki tarihi bir karakteri canlandırmanın verdiği bir sorumluluk ağır oluyor. Onu üzerinizde hissediyorsunuz. Ee, Ama benim galiba Fatma'da en çok baştan beri tutmaya çalıştığım şey şöyle bir şey. Sadece onu Osman Bey'in kızı ve bacıyan başı olarak görmek yerine onun biraz daha duygu değişimlerini, o dalgalanmalarını, abileriyle, ailesiyle arasında olan sıcaklığını, e, daha insan tarafını ben de tutmaya çalışıyorum. Biraz daha hani o Osman Bey'in kızı sert duruştan biraz daha duygularını gördüğümüz tarafa çekmeye çalışıyorum. Ama tabii ki de insan üzerinde bunun sorumluluğunu hissediyor, hissetmez olur muyuz? Cemre Hanım nasıl buluyoruz? Size selam, merhaba. Çok teşekkür ederim. Siz üç karaktere birden dizide hayat verdiniz. Sizin en sevdiğiniz karakter hangisiydi? Bu Flavius, Akçokora, Evranos. Hepsini ayrı sevdim diyebilirim açıkçası. Ama birisinden daha çok etkilenmişsinizdir Hepsinin mutlaka. bebekleri. Ee, Yani tabii Flavius olarak başladım ben hikayeye. Akçora'yla bir rol yapmak durumunda kaldım ama Akçora'yı ben çok sevdim. Orada tabii Cemre ile de çok güzel bir atışmamız oldu. Hani o çok güzel bir şeye döndü. Akçora'da çok rahattım. Flavius'ta tutmam gereken başka şeyler vardı. Evrenos'ta artık hani kendi köklerine ulaşmış ve kimlik karmaşası içerisinde artık sonunda refaha ermiş bir karakterin yolculuğunun son bulması gibi bir şey. Yani hepsinin aslında değeri bir oyuncu için verdiği haz çok başka. Çok ayıramıyorum hepsini birbirinden ama sonuçta hepsi bir kökün üzerine kurulu. O kökte Evrenos. Peki. Evet. Yok estağfurullah. Yalnız olur bir mu? saniye bir şey soracağım. Ben Orhan Bursa'yı aldığı zaman sen Flavius oynuyordun. Evet. Flavius. Tam da ben onu soracaktım. Şimdi oradaki, İki farklı duygu olması oradaki dramaturjik şeylerimizi bence burada açık etmeyelim. E, Evet. Ben şimdi hepsini yoğurtlayacağım. Aynı şeyi soracaktım. Fetih'te rol oynamak ister miydin? Evranos Bey olarak. Beraber, Orhan'la Aslında beraber. oynadım bir nevi. Orayı kaçırmış olabilir. Soru yanlış oldu. Dedi ki Evet. o aslında beyefendi Orhan'la beraber bulunmak ister miydin orada? Şimdi tarihte zaten Evrenos aslında Flavius gibi kendi köklerinden, yani kendi kökü olduğu zannettiği Roma tarafından bir takım ihanete uğrayan ve aslında hak yolunun, doğru yolun İslam ve Orhan'ın yanı olduğunu bilen ve gönüllü bir şekilde Osmanlı'ya katılan çok önemli bir komutan. Flavius'un yolculuğunda da böyle bir şey var. Baktığın zaman gene o da kendi ailesi bildiği insanlar tarafından ihanete uğruyor. Köklerinden koparılıyor. Başka bir yere doğru devşiriliyor. Ve aslında bizim oynarken Mert'le aramızda şöyle bir kod vardı. Evet ben bu taraftayım, sen bu taraftasın. Ama onur, şeref, haysiyet bunlar çok önemli unsurlar. Ben de zaten bu işe girerken hani Flavius'un tamam ben kötü adam oynamak istiyorum. Hani ben bu zaten benim kariyer tercihim bir süredir. Ancak bu düşmanın çok onurlu bir düşman olması gerekiyordu. Bunu konuştuk ve çok da güzel aslında paslaştık sahne içerisinde. Ve ben gerçekten hani Bursa için evet ölürüm ederim ama madem ki ben Bursa için ölürüm bu şu demek Bursa'nın iyiliği için hani Bursa'nın gerçekten refahı için bunu yapmam gerekiyor ve bunun gerçekten aslında Osmanlı yoluna çıktığımı biliyorum. Yani aslında bu Bursa için yapılmış bir şey. Hani, o yüzden aslında bir nevi ben kendi içimde bu fetihte rol aldım. Ama evet Flavius'tum, Evrenos olma yani aslında Evrenos'tum ama benim bunu bilmem, öğrenmem ve bunu kabul etmem birkaç bölüm sonraya Evet. denk düştü. Evet. Ama Nasıl ben- buldunuz efendim? Cevap yeterli mi sizce? Peki 700 yıl sonra bu tarih topraklarda bulunmak nasıl hissettiriyor sana da? Çok Evrenos olarak. Şükrü İyi Özyıldız'ı ki vermişim be vallahi. Yani çok iyi yapmışım.
Mutluyum tabii ki, çok mutluyum. Yani sizlerle beraber olmak, sevginizi hissetmek ki zaten hani bunu uzaktan İstanbul'da olsak da hissediyoruz ama burada bulunup bunu bu şekilde almak çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çağır buyursunlar. Hadi bakalım. Zor soru bana geldi. Öncelikli olarak ben de bilmemekle birlikte en son nerede? Ha, tamam. Yayınlanan bölümümüzü düşündüm de. Şimdi geldiğimiz noktada bir evlilik teklifi gerçekleşti. Aynen. Ama ortada bir abiler var. Abilerin tepkileri var. O yüzden ne olacağı tabii ki belli değil. Her ne kadar kendi aralarını düzeltmiş olsalar da onlar Evrenos'la Fatma hala arada bir engel var. Çözülmüş değil. O yüzden bilemiyorum. İster Göreceğiz. misiniz çözülmesini? İster misin çözülmesi? Tabii ki. Tabii ki isterim. Bunu alkış ama o zaman yani, değil mi? Ya bence sen de. Peki o zaman son soruyu da size soralım. Oradan sonra da seyircimize dönelim. Birkaç soru da onlardan alalım. Daha sonra da imza faslıyla programımızı yavaş yavaş toparlayalım. Sen nasıl hissediyorsun 700 yıl sonra bu tarihi topraklarda Fethi'nin 700. yılında seyirciyle buluşmak? Sana nasıl hissettiriyor? Ya bugün gezerken şöyle hissettim. Biz tabii şimdi sürekli platoda olduğumuz için, sabit bir yerde çektiğimiz için biraz o gerçeklikten kopuyoruz haliyle. Kendi senaryoda gördüğümüz, işlediğimiz yerleri burada görüyor olmak bir acayip hissettirdi yani. Hani gerçek, evet, kale burası, kapı burası falan diye biraz böyle bakına bakına gezdim. Anılar, evet. Ama çok keyifliydi. Bu arada kortej de çok keyifliydi. Gelen herkese teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim Toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar, şu an 2026 yılındayız ve bir sosyal medya, bir popüler kültür, bize hep böyle görsel olarak dayatılan bazı şeylerin etkisi altındayız ve hepimiz bir yere doğru aslında savruluyoruz. Hani ne trend, şu an popüler olan şey ne, kim ne yapıyor, yani güruh neyi yapıyor? Biz de otomatik olarak hani o toplumun bir üyesi olduğumuz için bir yere doğru savrulabiliyoruz. O yüzden doğru, iyi, hak dediğimiz kavramların ne olduğunu biz bunu gerçekten kendi bireysel eğitimimizde, kendi bireysel hislerimizle bulup oraya gerçekten tutunmamız gerekiyor. Yani bu öncelikle hani iyi insan olmakla başlıyor her şey. Ve bunun da kesinlikle temeli bazı değerlerimize sahip çıkmak ve onları anlamak ve onları her daim savunmakla geçiyor. Yani ben çok fazla böyle günümüzdeki tuzaklara düşmeden gerçekten köklerimizin ve iyiliğin, hani kendi inançlarımızın bütün kaidelerinin peşinde olma derdindeyim açıkçası. evet, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar birkaç soru daha alalım yavaş yavaş. Benim yolculuğum şöyle oldu. Ben çocukluktan beri çok bir anlam arayışı içerisinde bir insandım. Yani biraz fabrika ayarlarımda böyle bir... Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Yalan mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Yalan söylüyorum. Hep bir Baştan yalandan bir derinlik var yani. söyleyeyim. hep- Yalandan mı? Daha dramaturjik gibi. Dramatik girme artık. Benim kolay bir hayatım olmadı. Yok, anlam arıyordum da. Yok, gerçekten bu arada. Seninle sonra konuşacağız. Gerçekten bu arada benim böyle bir durumum vardı. Ve böyle çok fazla işte kişisel gelişim okurum, böyle ne bileyim insanları takip ederim falan. Derken ben böyle bir kişisel gelişim topluluğunun böyle bir çalışması gibi bir şeye girdim. Bir oyuncu veriyordu onu. Ve o alıştırmalar o zaman hani biraz benim de kendi duygularımı, kendimi anlamlandırmam, tanımlamam için çok iyi geldi. Sonra derken bana bir kitap verdiler gerçekten. Hani o kitaptaki egzersizler bana çok çok iyi geldi. Çok iyi uyudum bir süre. Sonra dedim ki yani hani bu oyunculuk hakikaten bir insan bilimi.
Gerçekten de öyle görüyorum. Siz böyle bazen izlediğiniz şeylerde hani görüyorsunuz, biz ağlıyoruz, gülüyoruz, bir şeyler yaşıyoruz. Aslında mış gibi davranmıyoruz. Tabii ki öyle küçük teknikler de var ama gene de hani asıl yolculuk, hani o karakter orada ne yaşıyorsa senin onu anlayıp aslında bir şekilde kendinin de o adımlardan geçerek o duyguyu kendinde uyandırma hali. Ve yani başkasının duygusunu anladığın noktada sen de aslında kendini aynaladığın için senin de içinde çok iyi bir rahatlama oluyor. O yüzden oyunculuk aslında şifalandırıcı bir metot. Bu gerçek cevaptı. E, Şimdi benim cevabımın oyunculuk daha böyle ünlülük, anlaşılır, ünlülük seninki mi? çok tatlı. Ya. Sultanım. Sultanım ne diyorsa doğrudur arkadaşlar. Evet, birkaç soru daha alalım. Şu beyefendiden alalım bir soru. Güvenlikçi beyefendi kimden? Şu bir tane kızcağız. Ben de bir şey söyleyemem ama bazı sahneler duygusal olarak biraz daha ağır olabiliyor. Mesela Osman Bey'in ölümü gibi. O sahne evet bizim için bir sahneydi ya, duygusal ağır bir sahneydi. Bazı sahneler, savaş sekansları, uzun savaş bloğu çektiğimiz zaman onlar fiziksel olarak daha zorlayıcı olabiliyor. Böyle hani kendine göre farklı zorlukları var aslında. Hani tek bir soruna tek bir sahne olarak cevap veremedim ama bilmiyorum, belki yeterli olur. Hanımefendiyle devam edelim. Siz de program. Çünkü çok ciddi bir sorumluluğu var. Senaryoda da hani bir not vardı bir oyuncuya. Hani bir referans vardı. O beni iyice bir büyüttüm yani gözümde çok konuyu. İkincisi tabii ki özünde Müslüman olduğunu öğrendiğim o hani hançerde ayeti bulduğum sahne. Bir de o sahneyi çok önemsedim. Galiba bu ikisi şu an için. Senin sahnen, savaş sekansında sadece kafan karışık yürüdüğün blok. Bence duygusal olarak acayip bir sahneydi o yani. Benim bayağı aklıma kazınan sahnelerden biri senin. Önemli bir yeriydi o, evet. Aynen. O galiba benimki. Mert Bey'in zorlandığı hiçbir sahne olmadı arkadaşlar. Mert Bey hayatınızda gezip görebileceğiniz en böyle kavi oyunculardan bir tanesidir. Asla zorlanmadı. Bu soruyu kabul bile etmiyor. Hayır, estağfurullah. Ama zorlanmadım. Ne? Bir tanem bir daha söyle. Şu an mı? Harikasın Yıldırım!